Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunumuz var. Bu oyunun demosunu oynamıştık. Or Factory Squad oyunumuzun ismi. Multiplayer olarak da isterseniz oynayabileceksiniz oyunu. Şu an Steam'de demosu mevcut. 16 Temmuz'da tam sürümü de çıkış yapacak. Demosunu isterseniz buradan Steam'den indirip oynayabilirsiniz. Oynamıştık biz. Kanalda videomuz mevcut. Orada isterseniz bir göz atabilirsiniz. Tam sürümü de 16 Temmuz'da çıkış yapacak. Görsellerden de anlayabileceğiniz gibi yine bir madencilik işiyle birlikteyiz. Bu sefer ama elle kazarak madencilik işleri, ama daha sonradan tabii ki bu işleri büyütüp hani biraz daha geliştirebiliyorsunuz. İşte hiltiyle kazıyorsunuz, ne bileyim platformlar kuruyorsunuz falan filan. Yerler kiralıyorsunuz. Kiraladığınız yerleri kazıyorsunuz falan. Ve bunları arkadaşlarınızla da yapabiliyorsunuz. Or Factory Squad oyunumuzun ismi. Prosedürel madencilik ve eğlence odaklı bir işbirliği madencilik ve fabrika kurma oyunudur. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayın, mülk satın alın, değerli kaynaklar için derinlere kazın, sözleşmeleri tamamlayın, üretim hatlarını yükseltin ve otomatikleştirin ve fabrikanızı sıfırdan bir endüstri haline getirin. Bir de fabrikamız var. O fabrikaya da makineleri vesaire kurarak bu çıkarttığımız madenleri işliyoruz, paketliyoruz, satıyoruz. Playway'in yayıncılığını yaptığı yine bir oyun. Türkçe dil desteği mevcut oyunda. Söylediğim gibi demosu var. Demosunu sizler de indirip oynayabilirsiniz. Fabrikada aynı bu şekilde yapabiliyorsunuz, fabrikanızı bu şekilde makineleri kurarak. Minimum sistem özelliklerini vermişler. Maksimum hani önerilerini vermemişler ama çalışır. Yani orta seviye sistemlerde çok rahat bir şekilde oynanabilir. Minimum seviyede de hemen hemen yani eski sistemlerde bile çalışabilir olarak gözüküyor. Şimdi oyunumuza gelelim. Oyunumuzun ana menüsü bu şekilde. Ayarlar menüsü, detaylı grafik ayarları falan mevcut. DLSS, FSR vesaire bunları da isterseniz açabiliyorsunuz. Şuradan görüntü ölçeklendirme bölümünden. İhtiyaç duyarsanız tabii ki. Şimdi dikey senkronizasyonu ben kapatmıştım ama bu niye açılmış yine? Heh, tamam. Detaylı ses ayarları var. Kontrolcüler burada. Ve oynanış menüsü burada. Buradan da Türkçe dile alabiliyorsunuz. Şimdi çok oyunculu, tek oyunculu var. Tek oyunculuyu seçelim. 3 tane kayıt slotumuz mevcut. Şöyle birinciye girelim. Başlangıcımızı yapalım oyuna. Evet, zorlu fabrika dünyasına madencilik üzerinden adım atmak için boş bir depo satın aldın. Ekipmanlarını geliştirirken bu boş alanı makineler ve sistemlerle donatarak güçlü bir üretim tesisine dönüştüreceksin. Ama büyük hayallere dalmadan önce gel şu depoyu birazcık canlandıralım. Arabayı hatırlarsınız, alanı hatırlarsınız belki. Burası bizim yerimiz. Depomuz ve fabrikamız burası. Şimdi diyor ki boş depodan büyük bir fabrikaya ilk adım. Tüm devir işlemlerini tamamladığına göre artık yıllardır boş duran bu depoyu yeniden hayata geçirebilirsin. Sistemleri çalıştır, ortamı hareketlendir ve garaj kapılarını açmayı unutma. İçerisi biraz hava alsın. Fabrikanın içine gir. Elektriği aç, garaj kapılarını aç. Hemen şuradan bizi yönlendiriyor zaten. Elektriği açtık. Garaj kapılarımızı açalım. Bir şirketin ilk ihtiyacı sanıyoruz ismi. Her şirketin bir kimliği olmalı, bir isim, bir duruş, burada kurduğun yapıyı temsil edecek bir marka. Şimdi bilgisayara gidip bu işi resmileştirme zamanı. Bilgisayarı aç, bir şirket kimliği belirle. Hemen buradan bir isim yazacağız. Şahinler Madencilik tabii ki. Oradan Şahinler Madencilik LTD. Daha uzatamıyormuşuz. LTD yazalım o zaman. Ya da Şahinler Madencilik AŞ yazalım. Şöyle ha. Türkçe tabelada inşallah bu ya şu an böyle gözükür diyor ama inşallah gözükür. Mezar taşı tabii mezarcı olmayalım da şöyle farklı logolara da bir göz atalım. Şu olabilir, şöyle fabrika görseli. Bakalım. Bu da olabilirmiş. Mezar taşı çok iyi yalnız. Mezarcı. Fabrika görseli güzel. Bu olabilir. Arka plan rengine sarı siyah genelde çok yakışıyor. Tamam, böyle yapalım. Renk vesaire tamam. Büyütme yok. Şöyle bir onaylayalım.
Maden için kazmak için toprak gerek. Bilgisayarında satışta olan aktif emlakları görüntüleyebileceğim bir uygulama bulunuyor. Uygun fiyatlı bir banyo evin arka bahçesi başlangıç için ideal olabilir. Bilgisayar göz at ve madencilik operasyonu için uygun bir yer bul. Bilgisayara eriştir bakayım tabelamıza bir. Bakalım Şahinler Madencilik AŞ. Hadi bakalım. Yerimizi açtık. Şimdi muhtemelen depo büyütme, alan büyütme gibi şeylerle sanırım şöyle arkaya doğru bu iş uzayacak. Belki burası da sonradan açılacaktır. Belki şöyle yana doğru bile açılıyor olabilir. Kiralık alanlar çünkü. Şu anda bizim yerimiz burası. Kargo bölümü burası. Tamam. Bilgisayara eriştik abi. Emlaklar uygulamasını açtık. Şimdi 2 tane burada arsa var. Bunlardan birisini seçeceğiz. 640 dolar, 770 dolar. İkisi de aynı metrekare. Ama bunun fiyatı daha düşük. Bunu seçelim. Şimdi teklif göndereceğiz pazarlık için. 640 dolar düşündükleri rakammış. En düşüğe çekelim bakalım, bir gönderelim. Beklentimizin çok altında. Tamam. 400 yapalım. Satmayız daha iyi. Hadi 450 yaptım. Yok artık. 480 yaptım. Yok artık. 500. 500 çok az. Kardeş zaten 650'ye koymuşsun. Daha ne yapayım ben? 570 son teklif. He. Hadi 570 yapalım, tamam. Anlaştık mülksüz. Tamamdır. Kazı alanı yükleniyor. Tamam, burasıyla anlaştık. Burada kontratları vesaire görebileceğiz. Öğretici aşamasındayız, şu an izin vermiyor. Çalışanlar bölümü olacak. Öğretici olduğumuz için giremiyoruz yine. Tamam. Bilgisayardan bir çıkalım. Nasıl çıkıyor? Çıktık, tamam. Yolculuk bizi bekler, tebrikler. İlk emlakını satın aldığım bu depoyu satın aldığında eski sahibinin aracıyla birlikte gelmişti. Anahtarları da buralarda bir yerde duruyor olmalı. Şehirde hızlı yolculuk yapabileceğin otobüs durakları bulunuyor. Fakat şu an bu duraklar hizmet vermiyor. WASD, gaz fren, solsa. Araç anahtarını al. Hemen şuradan. Kamyonete bin, emlağa doğru aracı sür. Kazı alanına gir. Tamam. Burada da bakın depomuz var. Burada paketleme yerleri falan filan derken buradan da teslimat kapısı. Demosunu hatırlıyorum biraz. Burada da bir aracımız var. Paletleri yüklemek için. Kamyonetimize binelim. Bak burada garaj gösteriyor ama kapalı. Tamam. Emlağa doğru sür, kazı alanına gir. Bir araca bindim, bunun gibi satın alabileceğin birçok araç bulunmakta. Şehirdeki otogarları ziyaret ederek kataloglara göz atabilirsin. Tabii büyütmek için sonradan muhtemelen kamyonlar falan filan, belki tır mı bile olabilir yani, bilmiyorum ama. Buraya geldiğiniz zaman ışınlanıyordu. Demoda da aynıydı. Tam sürümde de aynısını yapmışlar. Tamam. Yerimiz burası abi. Şöyle bir park edelim. Sustu. Kazı alanına girdik. Tamam. Kazmanın ilk adımı küreyi ele almak. Oyunda kazı yapabileceğin birçok alet bulunur. Şimdilik temel ve basit bir aletle başlıyoruz. Ekipman menüsünden ya da hızlı tuşlarını kullanarak küreyi kuşan ve işe başla. Hızlı tuşlar 1, 2, 3. Ekipman menüsü de Q. Burada ekipmanları görebiliyoruz. Ekipmanlar menüsünde gördüğün gibi oyunda birçok farklı alet bulunuyor. Ancak bunların bir kısmı şu an kilitli. Bazı aletler madenleri daha hızlı kırmanı sağlarken bazıları daha geniş alanları kazmana imkan tanır ve sana ideal madencilik dengesini kurma fırsatı verir. Kazmaya başlamadan önce kullanabileceğin önemli bir aletten bahsedelim. Maden dedektörü. Bu cihaz aradığın madeni bulmanı oldukça kolaylaştırır. Hedef değiştir tuşuna bastığında bulunduğun emlaktaki madenler listelenir. Buradan istediğin madeni seçtiğinde güncel arama hedefin belirlenir. Cihaz hedefe yaklaştıkça daha sık ötmeye başlar. Ekrandaki yoğunluk göstergesi ise tespit edilen madenin yoğunluğuna göre yükselip alçalır. Tamam. Yeterli miktarda maden topladıktan sonra sırt çantanı aç ve madenlerden birini paketle. Sırt çantan sınırlı kapasiteye sahiptir, ancak kamyonun geniş hacmi sayesinde yüklü miktarda kaynak taşıyabilirsin. Şimdi dedektörü açalım bir. Şuradan. Dedektör 5'teymiş bu arada. Aynen, bir de kürek, 5'te dedektör varmış. Maden dedektörü eldeyken tamam, sırt çantası tapmış. Belirtilen miktarda maden topla. Belirtilen miktar. Neyi toplayacağız ki?
Hangi miktar? Tablet diye bir şey var mı? Dur bakayım. Şimdi biz ne toplayacağız? Ona dikkat etmedik hiç. Yazmıyor da. Kontratı gizle göster Z. Şu an muhtemelen bize öğreticide olduğumuz için göstermiyor bazı şeyleri. İfadeler varmış. Böyle. Tamam. El fenerimiz varmış. T ile el fenerini açıp kapatabiliyoruz. İşaretleme var. Tamam, maden dedektörünü açtık abi. Şu an hedef hepsini algıla var. Taş, kil. Biz neyi algılayacağız abi? Onu da bize bir söyleseydi iyiydi. Belirtilen miktarda maden topla. 12. Yani rastgele mi şu an toplayacağız? Herhangi bir şeyimiz yok galiba. Tamam, taşı seçelim. Heh. Bak burada 3.2 metre. Bak şurası 1,5 metre falan. Dört buçuk metre. En yakın yer şurası herhalde. Neredeydi o? 1,5 metre. 1-2. Şurası falan ya. Şurayı kalacağız. İşarette var. Şöyle işaret atabiliyoruz demek ki. Tamam. Küreyi aldık. Başlayalım gazmaya. Oğlum, biz taş seçmedik mi? Bu taş değil ki. Heh, şuradan taş çıktı. Bak farklı farklı madenler de çıkıyor. Oo, bu bayağı büyükmüş ha. Ha, öğretici sırasında sadece taş madeni kazabilirsin. Tamam. Hepsini tut, paketle. 32 kaynak paketlenmiş. Tamam, 32 tane taş toplamışız yani. Koyduk. Yeterli miktarda maden topladın ve kamyonun kasasına yerleştirin. Artık eve yani fabrikaya dönme zamanı. Fabrikaya vardığında kamyon arkasında madeni al ve içeride bulunan ayrıştırma istasyonuna yerleştir. Otomatik gidiyor zaten. Tamam. Heh. Hop. Merak etme, bunu neden yaptığımızı birazdan, Allah, dayı pardon ya, detaylıca anlatacağım. Kamyoneti park et. Kamyonetin kasasından madeni al. Aldığın madeni ayrıştırma istasyonuna yerleştir. Tamam. Taşıdığın malzemeler bazen çantam ve kamyonetin kapasitesini aşabilir. Böyle durumlarda kurtarıcın ise fabrika deposudur. Ayrıştırma istasyonunun içine koyduğun her eşyayı otomatik olarak ayrıştırır ve fabrika deposuna aktararak kullanıma hazır hale getirir. En büyük avantajlarından birisi ise ayrıştırıcı çıkışlara istediğin kaynak akışını yönlendirebilirsin. İleride bant tabanlı otomatik üretime geçtiğinde fabrikanın içine yerleştirdiğin herhangi bir ayrıştırıcı çıkış doğrudan depoya bağlanır. Şu an biraz karmaşık görünebilir fakat merak etme, her şey zamanla daha anlaşılır hale gelecek. Evet, şu an anlamıyoruz, sadece konuşuyoruz yani. Ne diyor? Üretim hatlarında birçok çeşit sayıda makine bulunur. Gördüğün üzere bizim ise hiç yok. Gidip bir tane satın alıp zinciri kuralım. Bireysel eriş mağazayı makinemizi sepete ekle, alışveriş tamamla. Mağaza, makine neymiş? Taş kırıcıymış. Aldık. İnşa moduna gir. Kutu oldukça hızlı bir teslimat. Makine kargosu gelmiş, tamam. Aldık. İnşa moduna B ile giriyormuşuz. Ha tamam, şöyle. Ha, ok yönleri var, tamam. Buraya direkt böyle koyuyoruz o zaman. Ayrıştırıcı çıkışlar yalnızca bantlara çıkış vermez. Aynı zamanda depoya hızlı erişim sağlar. Buradan istediğin malzemeyi istediğin miktarda ve paketlenmiş şekilde anında alabilirsin. Tamam. Ayrıştırıcı çıkışı aç. Ayrıştırılmış madenleri paketle ve al. Ne diyor? Taşı mı? Max taşı. Ha, elle taşıyoruz. Ha, eyle yine. Tamam.
Q ekipman menüsünden ne yapacakmışız? Palet moduna geç. Makinenin önüne paleti yerleştir. Tamam. Makine paneline eriş. Taş blok. Max diyelim. Başlat. Aynen. Taşlar hazırlanıyor ve paletleniyor. Hedef sayı kadar üret. Alttan demiş de biz hepsini bastık şimdi. İstersek durdurabiliyoruz. Pause var. Tamam, hedefe ulaştı zaten. Bir ürünü istediğin yerde tutabilirsin ancak stok satışı yapmak ya da kontratlardaki ilanları takip etmek istiyorsan ürünleri paletiyle birlikte depo alanına yerleştirmen gerekir. Fabrikadaki forklift ile paletleri kolayca taşıyabilir. İlerleyen aşamalarda ise bu işi depo robotlarına bırakabilirsin. Forklift'e bin, paleti forklift ile kaldır, kaldırdığın paleti depo bölgesine bırak. Ama şu anda 30 küsür tane, 60 tane alıyormuş bu arada. Tamam. Ne diyor? Robot için işe... Ha. Ama şu an robotumuz yok tabii ki. Manuel forkliftle yapacağız bu işi. Bitti mi? 17. Ha. Tamam. Bitmiş abi. Tamam, şuradan şöyle. Ya kolay işlem. Sizler de görün. Kaldırdın paleti depo bölgesine bırak. Ha, şöyle rastgele bir yere mi bırakacağız? Geride gösteriyor ama tamam, buraya bırakalım. Bu fabrikada para kazanmanın iki yolu vardır. Stok satışı, stoklarını hızlı ama görece düşük fiyata satarsın. Satış yaptıkça ürün olan talep azalır. Hızlı bir seçenek gibi görünse de fiyatlar genellikle daha düşüktür. Kontratlar, firmaların istediği belli malzemeleri teslim edersin. Kazanç teslimat hızına eklenen bonuslara teslimatın... Tamam, kontratlarla yaptığın zaman daha fazla para kazanıyorsun yani diyor. Ama istersen hızlı satışta yapıp acil para ihtiyacın olduğu zaman para kazanabilirsin ama daha düşük ücrete satarsın diyor. Ve çok satarsan bir üründen diyor, fiyatı ona göre dedi borsada düşer demek istiyor yani. Bilgisayara eriş. Stok satış uygulamasını aç. Stoğundaki ürünlerden birini seç. Tekliflerden birini seç. Hedefe ulaşana kadar satış yap. Stok satış dedik. Taş. Teklifleri. Ha dur. Taş blok ürettik biz. Tamam. 46 tane istiyormuş ama bizde o kadar yok. Baseworks 17. Bizde tam şu an 17 tane var değil mi? Aynen. Sattık. Seviye atladık. Tamam. Açılanları görüntüle. Artırılmış kazma hızı, ayrıştırma çıkışı gelmiş. Evet, burada da zaman akıyor ve bunun sonuçları var. Gece olduğunda eve gitmek istemezsen çalışmaya devam edebilirsin. Ancak satış yapamaz, kontrat teklifi gönderemez ve emlak satın alamazsın. Bu işlemler için gündüz olması gerekiyor. Yani gece maden işleri yapıp depolayıp stoklayıp gündüz satış işleri vesaire gibi şeyler yapılabilecek. Bir sonraki güne geçmek için bilgisayarda günü bitir uygulamasını kullanarak geceyi atlayabilirsin. Ancak dikkatli ol, süresi bir gün kalan bir kontratın varsa günü atladığında iptal olur. Evet. Ayrıca kredilerin günlük ödemeleri ve çalışan maaşları bakiyenden düşülür. Planlarını buna göre yap. Tamam. Bilgisayar eriş, günü bitir. Tamam. Şuradan günü bitir diyoruz. Stok satışı 102 dolar, mülk devri 570. Sonraki güne geç. Stok satışı ile hızlı ama ufak miktarlar kazanmayı öğrendik. Şimdi kendimize daha büyük bir hedef belirleyelim. Her sabah kontratlar uygulamasına yeni kontratlar listelenir. Sana uygun olan kontratı seç. Birden fazla kontrat kabul edebilirsin. Fakat toplam alabileceğin aktif kontrat sınırı bulunmaktadır. Bunu ileride yükseltmeler menüsünden yükseltebilirsin. Kontratların teslim süreleri bulunur. Eğer bu sürede teslimat yetişmezse iptal olur. Aldığın kontratı sol üstte sabit olarak görebilirsin. Gidişatı takip etmek için ise tıpkı stok satışta yaptığın gibi ürünleri paletle birlikte depoya yerleştir. Tamam, şimdi
Kontratları aç. Bir kontrat kabul et. Kireç taşı bloğu, taş bloğu istiyormuş. 420 dolar. 550 dolar. Kil blok kum. Şu en baştakini kabul edelim ya. Kireç taşı bloğu ve taş blok. Şimdi kum dediği şeyde şöyle, kumu belki yapamıyor olabilir miyiz? Gerçi level atladık. Açıldığına göre herhalde yapılıyordur diye düşünüyorum. Şu an 2 tane kontrat aynı anda kabul edilebiliyormuş. Teklif gönder diyelim abi. En yükseğe çekersek ne olur? Çok aşıyormuş. 540 diyelim. Çok pahalı. 500 diyelim. Kaçtı? 420 idi. 480 diyelim. Anlaştık. Tamamdır. Kontrata uygulamasını kabul ettiğin bir kontratı seçerek ve depolarına etkileşime yeni bir teslimat çağırabilirsin. Kapının açıldığını ve bir kamyonun depona yaklaştığını göreceksin. İşte o senin teslimat kamyonun. Kontrattaki ürünleri bu kamyona yükleyeceksin. Kamyona yükleme yapmadan paketlerin teslimat paletine taşınmış olması gerekiyor. Bunu yapmak için depoda bulunan paketleme makinesine gidebilirsin. Uygulanan ürünü paletleriyle birlikte giriş kısmına yerleştir. Makine otomatik olarak çalışacak ve makinenin çıkış kısmından kırmızı bir teslimat paleti şeklinde çıkacak. Fazlalık malzemeler ortadaki çıkıştan geri dönecek. Falan filan. Tamam. Kendimiz kayıt yapabiliyor muyuz? Hızlı kayıt. Şöyle. Ha, hızlı kayıt var. Tamam. Olsun. O da güzel. Tamam, şimdi kontrat kireç taşı blok, taş blok. Şimdi bizde o kadar yok. Biz yine kazma işlemine o zaman gideceğiz. Kazma alana gidelim. Saatimiz 8:54. Allah, 8:55. Zaman birazcık hızlı akıyor gibi yalnız. Peki bir günde mi bitireceğiz acaba biz bunu? Bize kaç? Ha, 2 gün vermiş. Tamam, yazıyormuş orada. Buradan gidiyorduk. Evet. Tamam. Taş blok. Şimdi şurada taşlar vardı. Biraz daha taş kazmamız gerekecek. Hazır bulmuşken şunları da kazalım. Ses yankılanıyor. Muhtemelen şu an kürekle bu işlemi yaptığımız için zor kırıyor. Hiltiyle miltiyle falan level atladıkça bunlar tabii ki hızlanacaktır bu işler. Şimdi bizim kireç taşı bulmamız gerekecek. Ama taşa erişmek için bunları da önce bir elden geçirmek gerekiyor. Ha, çantam doluymuş. Heh, paketledik şöyle. Ben de diyorum niye kırmıyor? Başarım kazandık. Biraz daha şöyle açalım buraları. Bakalım neler bulabileceğiz. Bizim taş ve kireç taşına ihtiyacımız var. Dur. Taş oranı yüksek yerler lazım bize.
Heh. Tamam, şuraya bir girelim abi. Sonra da kireç taşına bakalım. Ama çok kil çıkıyor ya. Kil olan bir iş mi alsaydık, ne yapsaydık? Çanta doldu yine. Bu ne? Aa, kireç taşı bulduk. Aldığımız kontrat kireç taşı ve taş. O ne la? Allah! Oğlum elektrik kablosu varmış ya. Bayağı çarpıldık. Bakayım bir daha vurayım. Abi bununla alakalı kesin bir şey vardır. Bak, elektrik kablosu var. Ya burasının elektriğini kestiğimiz için gece burada karanlıkta kalacağız, ya da kesin ceza meza var bu işte. Mahallenin elektriğini kessin falan diye. Oğlum zaten vurduk kestik ya. Niye tekrar çarpıyorsun beni? Şu an kilitli. Bu ne? Maden asansörü. Ha, asansör falan kurulabiliyor. Bant modu. Palet, çekiç. Dinamit var. Hilti var. Kazma var. İyi. Bu neymiş? Yerleştirebilir ışıklar, yön tabelaları gibi kazı alanına işareti olabilecek falan filan. Biraz zor kırılıyor tabii ki böyle. Çanta dolmuş. Oo, bu bayağı büyükmüş ya burası. Üst tarafta da taşın herhalde şeyi kalıyor. Parçalanması için. Seviyesi bak. Hop. 4 olduğu zaman daha yeni halde. Kum, ekstra kum taşı da aldık bu arada ha. Kireç taşı, kum taşı hepsini çıkarttık. Yalnız normal taş az çıkmadı mı ya? Biz taş diye girdik buraya. Buradan taş çıkması lazımdı aslında ama. Kontratı hadi ertesi güne kalmasın diye bugünden bitireyim diyorum. Yoksa şunlara da girerim, depo yaparım da. Ama şimdi öğretici modundayız ya. Kaç metrede yazıyordu o? Aha. Taş bulduk.
Çanta oldu yine. Taş 29. Taşı az topladık ya birazcık. Şu taşları alalım. Kilin altında kalmış taşlar. Kil daha çabuk kırılıyor. Kilin seviyesi bak 2 yukarıda gösteriyor. 2 kürek vuruşuyla kil çıkıyor. Ama kireç taşı falan 4 vuruşta çıkıyor. Ne oldu, çanta dolmuş. Ben de diyorum. Aha. Merdiven gibi bir şey var mı acaba? Böyle kaldığımız zaman ne olur ki burada? Birazcık şurayı şöyle çıkılabilir yapalım da. Kalmayalım buralarda sonra. El feneri bayağı iş yapıyor ha yalnız. El feneriyle çalışıyorduk. Bak, kum taşı seviyesi 4. Dayanıklılığı yani. Bence dur bakayım. Şunları da alalım. Bence gidelim. Tamam. Kazdıkça çünkü bir şeyler çıkıyor abi. Allah. Aha depo dolu dedi. Tamam, bunu buraya bırakacağız o zaman. Oğlum, kamyon bu kadar mı alıyor? Ha, 250, 245. 12 tane kasa alabiliyor. Ama 250 kilogram mı artık neyse kapasitesi var. 245 olmuş zaten o. Tamam. Ama güzel, eğlenceli oyun ya. Bence oynayabiliriz. İnşallah seversiniz sizler de. İzlenmesi olur da oynarız yani, devamlılığını getiririz. Şu an keyifli gibi en azından. Monotona bağlamazsa tabii. Gerçi her oyun bir şekilde monotona bağlıyor da. Tamam. Şimdi bunları tek tek buraya koyacağız sanırım. Tamam. Şimdi kireç taşı ve taş blok. Şuradan kireç taşı yapacağız abi. Kaç tane? 20 tane diyor. Ha, dur. Hepsini koyalım. Taş. Bunu da hepsini alalım, koyalım. Şimdi blokları şeyden yapacağız. Buradan çıkaracağız. Şuradan palet. Şimdi kaç tane? 20. Zaten 20. Taş çok sınırlı çıktı ya. Tamam, 20 tane yapalım. Aa, bir dakika. Ha, bunları sattık değil mi? Bu paletler
Çekiç kullanarak taşıyabilir ya da satabilirsin. Yani satma zaten şey. Zaten bunlar bedava. Değil mi? Aynen ücretsiz. Okey. Tamam şimdi 20 tane bas abi. Bizim makineyi getirelim. Gün ne zaman bitiyor acaba? Zaman ne zaman doluyor? Bugün gerçi dediğim gibi 2 günü var. Hani bugünü geçirsek bile teslimatı çünkü gece yapmaya izin vermiyor. On 15. On 18. 19. 20. Şimdi bunu taşıyacağız. Bunu taşırken şöyle yapalım. Yine bir palet koyup kireç taşı yapacağız. Kireç taşı blok. 20 tane. Biz onu götürürken bir yandan da onlar basılsın. Şimdi bunu deponun girişine yerleştiriyormuşuz. Tamam, aktif bir teslimat çağrılmamış. Aktif teslimat çağıralım abi. Kontratlar kabul edilen. Buradan teslimat aracı talep et. Tamam. Araç gelsin abi. Aha çıktı bak bu. Kutulanıyor yani. Mavi palet, kırmızı palet dediği olay da bu. Kendisi otomatik yerleştiriyor. Güzel, tamam. Çok uğraştırmıyor yani sizi. Şuraya yerleştir. Çok böyle milim ayarla falan filan. Bu sanırım tamamlanmış 20 tane. Bakayım. 21 mi? Oğlum 20 dedik ya. Nasıl 21 oldu o ya? 20 dedik. Allah. Tamam. Aha bir tanesi çıktı. İyi. Bence okey. Saat 8 oldu ve gün... Ha yok, bir an durdu sandım, durmamış. Tamam, yetiştirdik. Hemen şuradan etkileşim, kontratlar. Teslimatı tamamla. Evet, seviye 2 olduk. Kazma açıldı. Kürek genişletilmiş, kürek falan bir şeyler yazdı. Kontrat tamamlandı. Hızlı teslimatlar artı 48 dolar almışız. 528 dolar kazanç elde etmişiz. 200 XP'de tecrübe puanı. Tamam, yeni kazma açılmış. Kürek genişletilmiş, kazma boyutu, maden dedektörü artırılmış, algılama mesafesi gelmiş. Şekillendirme presi gelmiş bir de. Güzel. Bence okey. 1060 dolarda paramız var. Dur bakayım. Kill blok, kum. Kireç taşı, kill blok. İyi, tamam, güzel. Mağazada taş kırıcı. Taş kırıcı aldık. Ayrıştırma makinemiz var. Şekillendirme presi açılmış. 800 dolara bu alınacak muhtemelen. Neler var başka? Dekorasyonla alakalı sanırım şeyler var. Bunlar otomat, koltuk, moltuk falan filan.
Lojistikte depo robotu var. Seviye 4'te açılıyormuş. Palet bırakma alanı. Seviye 4. Palet dağıtıcı. Seviye 5. Lisans gerekiyormuş bunlara yalnız. Şeyi nasıl yapıyoruz abi? Stok satış. Yükseltmelerde mi? Lisans ekipman. Heh, kazma. Aynen. Kürek yükseltme var. Kaç para Ha, 300 dolar. Tamam, bir tane kazma alalım ya. Basılı tutalım şöyle. Tamam, bir kazmamız olsun. Çünkü en çok kullanacağımız şey. Maden dedektörüne falan gerek yok. Bu ne kadar? 500 dolara ama seviye 3'te yükseliyormuş. Başka neler varmış? Dinamit var. Seviye 4. Hilti varmış. Seviye 6'da. O kadar. Ekstra makine yok. Hani ne bileyim, iş makinesi böyle sokalım, kepçe falan filan böyle. O tarz şeyler yok. Hani el gücüyle yapılacak işler hep. En fazla otomatik olarak değil de hani makine olarak hilti alabiliyorsunuz. Güzel. Tamam. Lisanslar burada. Depo otomasyon lisansı, metal işletmeciliği lisansı, materyal saflaştırma lisansı gibi lisanslar alınıyormuş. Çalışanlar, taşıyıcılar varmış. Madenci de alabiliyoruz. İyiymiş. Hem taşıyıcı hem madenci alabiliyoruz birer tane. Belki sonradan arttırılıyordur bunlar da. Kazı kontratları. Yani bir tane kontrat alıp buna bir tane madenci gönderebiliyoruz gibi. Buradan işçiyi seçiyorsun, gönder diyorsun gibi. Yani. İyi. İyi, güzel. Taşıyıcı da işte muhtemelen şey bunlar. Fabrika seviyesi. Yetersiz diyor. Madenci ve taşıyıcı. Tamam, burada herhalde üretilenleri depoya mı artık koyuyor? Şeyi yapıyor. Ne yapıyor onu bilmiyorum. Taşıyıcı ne işe yarıyor o konuda. Oraya fazla koyduğumuz zaman da palet çıkartıyor. Kontratta ne varsa, hangi kontratın kamyonunu çağırdıysak 20 tane ise 21 yaptıysak bir tanesini buraya ayırıyor. Bunu da buradan alıyorsunuz, ondan sonra kenara bir yere koyabiliyorsunuz. Ya da bunu palet elle eşya taşıma paneli. Ya da buradan alıyorsunuz bu paleti, buraya koyup devam ediyorsunuz hani. Kireç taşı çıkartmaya. Onun gibi. Öyle bir sistemle çalışıyor. Evet, gece vakti gün bitirme zamanı. Şuradan günü bitir diyoruz. Yükseltme yaptık. Artı 228 dolar bugün kârdayız. Evet, oyun kayıt edildi aynı zamanda ama normal kayıtta yapabiliyoruz yani. Gün bitmeden de kayıt yapılabiliyor. Evet arkadaşlar. Oyun bu şekilde, devam edebiliriz bu oyuna bu arada. 16 Temmuz'da çıkış yapacak, demosu Steam'de mevcut. Sizler de indirip deneyebilirsiniz demosunu. Ben oynamıştım, kanalda da bulabilirsiniz. Hani denemeden bir izleyeyim, göreyim, ondan sonra indireyim de diyebilirsiniz. Birazcık boyutu fazla mıydı bunu hatırlamıyorum da, neyse şimdi ona bakmakla uğraşmayalım. Şöyle bakalım. Şurada aşağıda yazıyordur. Yazmıyormuş. Yazmıyormuş. Yani diskte ne kadar yer kaplıyor ona bakalım. Yerel dosyalara göz at. Şimdi diskte kapladığı yerle indirme tabii ki aynı olmuyor ama. Tamam. Yani 10 GB falan civarında diskte yer kaplıyor. 6-7 hani 5-6 GB falan da indiriyordur diye düşünüyorum. İndirmeyi o kadar bir şey yapıyordur yani. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.